Çok istiyordum bir dönem dizisinde oynamak. Bunu her seferinde dile getirdim. Bence her oyuncunun tecrübe etmesi gereken bir proje, bir dönem dizisi. Sahnelerimiz çok güzel geçiyor Mert'le. Güzel bir uyum yakaladık bence. Dizginleri tut diyor ama ben duymuyorum. Ben dizgini tuttum zannediyorum. At biraz böyle yavaşladı. Ben yavaşladığını hissettiğim zaman kendimi attım. Çok korktum. Ya, Normal. Tabii. Ama düşmeden binici olmuyormuş. Binici olma yolunda ilerliyor. Hayatın böyle çok kariyer odaklı şu anda baktığımız zaman. Özel hayatını yönetebiliyor musun? Yani vakit ayırabiliyor musun bu noktada kendine? Yoksa... Bunu bilmiyor musun? Abi, olsun benim sormam gerekiyor bu koltukta bunu. Keşke gamsız olsaydım ya. O kadar imreniyorum ki gamsız insanlar. Bunun bir egzersizi varsa, bize önerileriniz varsa açacağız arkadaşlar. Lütfen, evet. Konumuzla alakalı, dizimizle alakalı bir itirafta bulunacağım. Heyecanlandın mı? Evet, heyecanlandım şu an, dikkatimi çektin. Bizi izlemeye devam edin. Diyelim ve programımızı kapatalım. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Tam 1 yıl olmuş. 1 yıl. Masum bak, biraz sitem, biraz özlem. Evet. Hepsini barındırıyor. Neler yaptın bu 1 yılda, senin için nasıl geçti? Güzel geçti. Yani 2025'ten bahsedecek olursak güzel bir yıldı. Bana sabırı öğretti biraz 2025. Ama güzel, çünkü güzel sonuçlandı. Evet. Evet. Güzel değişiklikler oldu. Evet, kesinlikle çok güzeldi. Süper. Çok güzel parladığın bir diziyi aslında geride bırakıp çok daha parlayacağın, çok daha güzel bir diziye geçiş yaptın. Aslında Hande ile konuştuk biz çekim öncesinde. Dedim çok güzel bir kariyer öyküsü aslında, hani güzel bir işe çıkış yaptı, tanındı. Yine çok güzel bir işe başrol oldu, hani girdi falan. İnşallah böyle de devam eder senin için. Kariyer hikayen böyle güzel devam etsin. Nasıl bir çocuktu Muhassin? Yaramaz mıydı? Uslu muydu? Akıllı mıydı? Böyle sorun çıkaran bir tip miydi? Hani böyle dinlemek isterim. Yani sakin bir çocuktum ben. Akıllıydım ama çok meraklıydım da aynı zamanda. Yani çok soru soran bir çocuktum. Kendi kendime çok konuşan bir çocuktum. Hatta ben bunu senin işte daha önceki röportajımızda söylemiştim, hatırlarsan. Küçükken işte yalnız kaldığımda böyle sanki birisi beni izliyormuşçasına anlatıyordum bir şeyler. Onun dışında ama sakindim. Güzel bir çocukluk geçirdim. Ben çok sokakta oynadım. Evet, çok da sevdiğim bir şey. Şu an çok yapamıyor şu anki çocuklar. O yüzden hani şanslı olduğumu düşünüyorum. Evet. Böyle. O son nesil olduk zaten evet, ya. Hani telefon, tablet vesairenin olmadığı, böyle sokakta oynayıp vakit geçirdiğimiz. Hem olmadı hem bir yerden sonra hayatımıza girdi. Giren, evet. Aynen, bir yaştan sonra hayatımıza girdi. O yüzden böyle güzeldi. Güzel bir çocukluktu. Ama hiç öyle yaramaz falan değildim. Yani hiç benim bir yaramazlık anım yok mesela annem hiç. Evet. Hiç öyle. Hiçbir yara izi, bir şey bir yerinde var böyle. Ama hiç benim elimde olan bir şeyden olmadı. Mesela tam şuramda, bilmiyorum şu an gözüküyor mu ama şuramda ufacık bir çizgi var. O da işte ben annemin... Çok hiç söylemesen asla fark etmem. Evet, çok ufak. Şu an bile annemin anlattığı kadarıyla işte bayramda babaannemin evinde tatlı yapılıyor. Tatlı yapıldığı zaman da böyle bir masa çıkarıyorlardı kilerden. O masanın üstünde bisküvi şeyleri var. Böyle makina alet mi diyeyim, böyle masayı yapıştırıyorlar ve oradan şekil şükür böyle bisküviler çıkarıyorlar. O yüzden o masa böyle şeydi, bölük pörçüktü masa, böyle demirler, böyle çiviler vardı. İşte ahşap, bir de böyle kırık kırık. İşte ben de daha yürüyemiyormuşum. Beni böyle oturtmuşlar yanlarında. İşte düşmüşüm, tam buraya girmiş galiba. İyi bari gözüne gelmemiş. Evet, ama şanslıymışsın. tam burası kan olunca gözüme geldi falan zannetmişler. Çok korkmuşlar falan. Bu var. İşte onun dışında işte yine böyle emeklerken kaynar sulara elimi sokmuşluğum varmış. Ama bunlar benim hatırlamadığım şeyler. Yani bu kadar. Büyükken yani hatırladığım zamanlardan hiç öyle yaramazlıklarım yoktu. Güzel. Ya aslında çok da belli ediyor insan kendini. Hani böyle zaten tam böyle uslu çocukmuş tipi öyle var mi? Sende yani. Gerçekten öyleymişsin gibi de. Olabilir. O da zaten artık nazar boncuğu olmuş. Normal o kadarı da. Benim de var bak, şuramda bisikletten mesela düşmüşüm. Ama öyle yaramazlık anısı değil hani. Değil, Hani baktığın zaman öyle yaramaz çocuk. Evet, bana dedi annem, seni koyardık öyle dururdum mesela, televizyon bana izlerdim da aynı falan. şekilde diyorlardı. Benim kız kardeşim var. O çok yaramazmış. Hep biri zaten Evet. daha. Yani biz 2 kız kardeşiz zaten. Ben işte sakin olan, o bir Ablasın, çok değil mi? yaramaz, onu ablayım. Ablalar her zaman. Ben de Ablayım, ablayım evet. ve her zaman o aklı başında olan, büyük olan. Kesinlikle. Küçükler hep uçarı kaçarı. Evet, böyle çok hızlı bir şekilde olgunlaşıp ablalık
yapan, evet. Şimdi kariyer hikayeni de daha önce dinledik. Başka programlarda da anlattın aslında. Biz de dinledik senin. Hani Fas'tan buraya gelişin, aslında o verdiğin emek, şansın da yanında oluşu, tabii böyle tırnaklarınla kazıyarak bir yere geldin. Hani tekrar o hikayeyi dinlemeyeceğim. Hani tekrar sormayacağım onları ama şey sormak istiyorum. Yani şu an için baktığın zaman geriye döndüğünde senin için iyi ki bir süreç mi? Yani iyi ki olmuş mu bunların hepsi? Tabii ki iyi ki oldu. İyi ki oldu çünkü çok mutluyum. Çok huzurluyum. İstediğim hayatı yaşıyorum. Şeylerden, adımlarımdan da, geçtiğim süreçlerden de çok memnunum ve mutluyum. Bence her şey çok güzel, yavaş yavaş ama böyle güzel bir şekilde ilerledi hayatımda. O yüzden iyi ki geldim. İyi ki de oyuncu oldum. Orada da bir oyunculuk deneyimin oldu değil mi? Senin Fas'ta da bir oyunculuk Evet, deneyimin evet. oldu. Aradaki farkları ben aslında merak ediyorum. Şimdi bir Türk seyircisi olarak hani böyle çok dünya sinemasına falan hakim olamıyoruz, piyasasına aslında. Ne gibi farklar var? Hani hangisi daha zor böyle karşılaştırdığın zaman? Yani şöyle, daha işte geçen 2024 yazında ben Fas'ta dizi çektim. 30 bölümlük. Şu an yayınlanıyor aynı zamanda bu arada. Yani orada sektör daha yeni oluşmaya başladığı için daha yavaş ilerliyor. Daha az dizi, daha az yapım. Böyle daha böyle dediğim gibi yavaş ilerliyor. Yani Türkiye'nin bence ilk dizi sektörüne başladığı yılları gibi. Evet. Türkiye'de daha çok böyle hızlı ilerliyor. Her şey, çok dizi var, çok yapım var. İşte bu anlamda farklılar. Onun dışında yani ikisinin de zorlukları var. Buranın zorlukları ayrı. Orada mesela rating sistemi çok yok. Burada rating sistemi Nasıl var. ölçüyorlar? Yani orada ya dediğim gibi çok zaten dizi olmadığı için kanallarımız da çok az. Yani izleniyor diziler. O yüzden böyle kimse de rating şeyi vermiyorlar. Burası gibi. Hani burada reytinge göre de dizi devam ediyor, etmiyor gibi şeyleri var. Orada öyle bir şey yok. Ve dediğim gibi orada bütün diziler 30 bölümlük. Yani 30 bölümlük dizi çekiliyor. Dizi çekiliyor, ondan sonra yayınlanıyor. Tamamen çekildikten aslında sonra. Çok güzelmiş. Dijital gibi. Buradaki dijital böyle. yayınlardaki gibi. Orada Çok iyi. böyle. Bir yerden sonra burası gibi olur mu? Olabilir. Çünkü yavaş yavaş onlar da kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Sence o sistem mi daha güzel, 30 bölüm olması, çekilip yayınlanması? Buradaki anlık, yani ikisinin belki güzel ve kötü yanları vardır belki, ama evet, kötü yanları vardır, evet. bir mantıklı geldi aslında bana. Hani Evet. çünkü burada şimdi biraz dizi piyasasını eleştirmek gibi olacak ama hani biraz yorumlara göre de şekil değiştirebiliyor ya senaryo, baktığın zaman. Evet. Belli başlı dizilerde görebiliyoruz. Orada öyle bir şans yok. Mesela öyle bir şey yok orada. Neyse o anlamda ne güzel. çekildiyse. Evet. O anlamda güzel O anlamda bakıldığı güzel. zaman. Bir de hani uzatmak için ister istemez hani hikaye çok farklı yerlere evrilebiliyor. O da yok mesela baktığın zaman. O anlamda bir da de güzel. orada bizim sadece Fas'ta değil, Arap ülkelerinde de var. Ramazan dizisi konsepti var. Evet. Sırf Ramazan ayı için dizi yapılıyor 30 bölümlük. İşte Çok Ramazan 30 gün. Her gün işte şey yapılıyor. Çok tatlı. İşte onda da ufak bir yarış oluyor kanallar arasında. Çünkü gerçekten her kanalda 2-3. O mesela Ramazan en çok yoğun dizi yayınlandığı dönem hem Fas'ta hem Arap ülkelerinde Ramazan ayı oluyor. Mantıklı, güzel. Bizde de burada sohbet programı genelde ya da Evet. şey oluyor. Orada da dizi. Dizi olarak güzel, keyifli olabilir aslında. Evet. Evet, mantıklıymış. O zaman dizimize gelelim. Kuruluş Arhan'ımıza gelelim. Şimdi bu sezon böyle çok farklı bir hikaye yazılıyor. Bambaşka yerlere geldi. Böyle oyuncu kadrosu değişti, hikaye değişti. Çok keyifli bir iş haline geldi bence. Dediğim gibi az önce biz konuştuk bu arada arkadaşlar. Hani biz şu an böyle ortasından giriyor gibi oldum ama çok emek var baktığın zaman. Çok da güzel izlenen bir iş, böyle yurt dışında konuşulan, hani oralara da geleceğiz, aldığın yorumlara da geleceğiz aslında. Şimdi böyle çok merak ediyorum yeni set ortamını. İlk defa bu arada Orhan altında seni alıyorum konuk olarak. Benim için de o anlamda bir ilk oluyor. Nasıl bir set ortamı var? Aslında ilk şununla başlasak daha doğru olacak bence. Hani senaryo sana ilk geldiğinde okudun, ne hissettin? Ya ben bu iş kesinlikle olmalı dediğin o his neydi? Önce onu dinleyeyim. Ben daha önce de bunu belki konuşmuşuzdur. Evet. Çok istiyordum bir dönem dizisinde oynamak. Bunu her seferinde dile getirdim. İçimden çok yani istedim. Ondan belki olmuştur. Çok güzel ve bence her oyuncunun tecrübe etmesi gereken bir proje, bir dönem dizisi. Evet, bence de. O anlamda işte at binmeyi öğrendik, ok, kılıç, çok güzel bir eğitimden geçtik, çok yoğun çalıştık.
Çok isteyerek ve severek tabii ki. Yani güzel bir iş. Çok güzel gidiyor. Çok memnunum. Setimiz çok güzel. Oyuncu kadromuz inanılmaz Ya güzel. kesinlikle. Şimdi sen isimleri saydın ya, Mert dedin, Bennu dedin. Orada da işte ne bileyim Burak Sergen, Barış Falay, daha böyle adını şu an hatırlayamadım. Tabii, Bir tabii. sürü Çok insan güzel, var. Evet. Muazzam bir kadro ya. İnanılmaz. Şampiyonlar Ligi gibi. Evet, inanılmaz gerçekten. Set arkasında merak ediyorum aslında. Peki onaylandığını öğrendiğinde o ilk tepkini de merak ettim ya. Ne yaptın hani böyle? Tümay Hocam, benim menajerim, Hı hı. beni görüntülü aradı. Ve işte o başka şehirdeydi çünkü. Böyle zıpladım yani telefon karşısında. Çok güzeldi, tatlı. çok güzel bir andı. Hala da çok mutluyum yani çünkü çok güzel gidiyor. Öyle güzel gidiyor bakalım. Neler yaşanıyor, şöyle biraz bize bahset bakalım, arka planda neler oluyor. Görmediğimiz, o setin arkasında göremediğimiz kısımlarda neler yapıyorsunuz? Çok çalışıyoruz ya. Ya ve size ulaşamıyoruz. O kadar çalışıyoruz. çalışıyorsunuz, o kadar sahneniz var ki. Evet çok çalışıyoruz. Hepimiz çok çalışıyoruz. Çünkü ciddiye alınması gereken bir iş. Yani bence normal bir diziden bir tık daha ciddiye alınması gereken bir iş. Daha belki Esaret'te vesaire kamera arkamda hatırlarsan eğer çok inanılmaz neşeli, çok inanılmaz böyle hareketli vesaire. Yine öyleyiz. Yine tabii ki enerjimiz yerinde vesaire ama bir tık daha ciddi. Çünkü gerçekten canlandırdığımız karakterler çok önemli. Yani ve ciddi karakterler. Bu dönemin işi değil, hani başka bir dönemin işi, ona göre konuşması, Tabii durması, ki. her şey o kadar değişiyor ki baktığın zaman. Evet. Hani bu dönemi unutacaksın, teknoloji yok, hiçbir şey. Yani bunların hepsini göz önünde bulundurup Evet. hani diksiyonuna kadar dikkat etmen gereken bir iş ki kaldı ki o kostümleri giyiyorsunuz. At var, kılıç var. Hemen onlara da gelelim o zaman. Evet, çok Hani onun eğitimi nasıldı? İşte başta biraz tuhaf hissediyorsun, bir değişik ama sete gidince o ambiyansı, o bizim obayı, çadırları orada bulununca inanılmaz gerçekten kolaylaştırılıyor işimiz. Ya, gerçekten oradaymışız gibi hissediyorsun. Biz hani böyle sahne çektik, oturuyoruz mesela bir yerde, köz var ya, közle falan ısınıyoruz. Çok güzel Her şey çok bence. gerçekçi. Her şey çok gerçekçi. O yüzden inanılmaz gerçekten yani böyle o dönemde değilmişiz gibi hissetmiyorsun setin içindeyken, Tamamen çıkana platformun kadar içindeyken. o dönemde Tamamen, gibisin. Aynen o dönemde gibisin. Güzel, büyülü bir ortam ya. Güzel bir ortam. En çok seni hangisi zorladı peki? Yani at binmek mi zorluyor? Mesela kılıç kullanmak mı? Ok kullanmak mı? Bir sürü şey var bunun. At parametrede. tabii. At biraz daha zorluyor. Kılıç daha böyle işte koreografiyi öğrenince, şey yapınca, ama tabii ki onu da çok pratik yapmak gerekiyor. Hızlı yapabilmek için, karşındaki oyuncuya veya karşındaki kişiye zarar vermemek için, hani kendine de zarar vermemek için ben başta mesela kılıç sallarken kendime vuruyordum falan eğitimde. Kafama kaç kere vurmuşluğum var. Gerçekten mi? Kılıçla. Ama en çok tabii ki at. Çünkü bir canlı. Evet. Yani canlı yani. Evet. Ne Onun yapacağı için, belli olmayan evet, bir ne yapacağı belli hayvan. olmayan, hem yazık hani Evet. kötü de, hani başta mesela hiç böyle çok yumuşaktım atla ve çok yumuşak. Bana diyorlar ki hani bu kadar yumuşak olmaman lazım ama atın Tabii seni biraz, hissetmesi lazım. evet. Sen onu yönetmen gerekiyor. Böyle ben de bilmişim ya, vurman falan gerekiyor ayağınla falan, değil mi? Hani Evet. o da ben de ya nasıl vuracağım ki falan oluyor Evet, değil mi? insan, Öyle değil mi oluyor. başta? İşte ben vurmak istemiyorum ama şimdi canı acıyordur. Ama sonra zamanla onlar tamamen gidiyor bu arada. Alışıyorsun Artık tamamen. alışıyorsun. Evet. Peki o kadar bahsettik, vardır unutamadığın bir set anısı, başına gelen böyle zorlandığın. Attan düştüm, onu anlatıyorum. Hatta o sahnede düştüm. Bir sahnede işte Orhan geliyor böyle bir şekilde, tedirgin bir şekilde atına biniyor, böyle koşa koşa gidiyor. Ben de arkasından gideceğim, tamam mı? İşte genelde yaptık gayet iyi, işte toplu da yaptık gayet iyi. Yakınımda da hani böyle oyunuma odaklandım ya. Oyunuma odaklandığım için dedim, işte dedim dizginlere bakmadan, atın dizginlerine bakmadan dizginleri tutup gideceğim. Hani böyle yola bakıyorum, Orhan'ın arkasına bakıyorum böyle odaklanmış bir şekilde falan. Ondan sonra ben işte bakmadan onu yapmaya çalıştım ve meğerse ben bir şey tuttum ama dizginleri tutmamışım. O boynundan bir şey geçiyor atın. İşte böyle yine aynı dokusu var ama dizginlerle, deri bir kemer. Onu zannettim ve at oradan tuttum. At gidiyor çünkü dizginleri salık, yani o hızlanır. Bence çok iyi tutun, hiç de bozmadım sahne diyene kadar, kadrajdan çıkana kadar. Ve çıktım ve gitti, böyle sola döndü, çıktı obadan sola döndü, ormana doğru gidiyoruz. Durduramıyorsun. Ve ben sadece bacaklarımla tutunuyorum. Bağırmıyorum da, çünkü hani bağırırsan at daha çok böyle korkup
uçabiliyor. Orada hani kafamızda başlık var ya, başlıkta biraz senin duymamanı bir tık çok iyi engelliyor. duymuyorsun. Bir de hani sallandığın için başlıkta küçük küçük böyle ne diyoruz onlara, şeyler sallanıyor. Boncuk değil de Boncuklar ne denir gibi ona? sallanıyor. Onlar da böyle ses yapıyor, tık 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 tık. O yüzden bana oradan Kemal abimiz, bizim at eğitmenimiz, diyor ki yani dizginleri tut diyor ama ben duymuyorum. Ben dizgini tuttum zannediyorum. Hani tutmadığımı anlasam bakacağım, tutacağım. Ben Evet. tuttum zannediyorum ama gelmiyor. Bir yere takıldı zannediyorum. Ondan sonra işte ben bizim yine atla ilgilenen bir arkadaşımız var, Serdar. Ben Serdar'ın bir yerde saklandığını biliyorum. Tam oraya gelecekken Serdar diye bağırdım ve Serdar böyle çıktı atın önünü şey yapmak için. At böyle Serdar'ı görünce, böyle yani yola çıktığını görünce at biraz böyle yavaşladı. Ben yavaşladığını hissettiğim zaman kendimi attım. Ha, attın. Evet, sen attım. Çünkü hani şey yapamadım, güvenim. Aslında tutacaktı tabii ki Serdar atı. Ama ben hani tutar mı, işte tutmaz mı, koşar mı? Çünkü orman yani, gidecek ve ben düşeceğim ve hızlı, hani o kadar hızlı giderken düşersem daha kötü olur. Madem yavaşladı, dedim ki kendimi atayım. Attım. Çok güzel kontrollü attım. Hiçbir şey olmadı.